Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türk mutfağının en eski, en çok bilinen, sevilen çorbalarından tarhana yapacağız. Mevsiminde bol sebzeyle yapıp kış boyunca, yıl boyunca tüketebileceğiniz vitaminli bir çorba. Ve inşallah iyi bir tarifle aşamalarını dikkat ettiğiniz sürece hiç de zor değil yapması. Hemen tarife geçelim. Öncelikle malzemelere göz atalım. Genellikle yaz sonunda, sonbaharın başında almanız ve yapmanız tarhanayı en uygun zaman olacaktır. 1 kilo kapya biberi, 1,5 kilo domatesim var. Mümkün olduğunca etli olan domatesleri seçmeye çalışın. Yarım kilo da yeşil biber kullanacağım. Köy biberi aldım. 300 gram kadar haşlanmış derin dondurucudan nohut ilave edeceğim içerisine. Ayrıca yarım kilo evde mayaladığım yoğurdum var. Süzülmesi için gördüğünüz gibi ayrı bir kapta bekletiyorum. Bu şekilde fazla suyunu akıtarak daha yoğun kıvamlı bir karışım elde etmiş olacağım tarhanamı yaparken. Bunun dışında içine tuz, yine 1 kilo soğan ve bir demet de nane ilave edeceğim. Çok az da maya kullanacağım mayalanması için. Arkadaki kapta 2 kilo unum var. Gerekirse takviye ilave edip tarhanamı inşallah yapacağım. Genişçe bir tencere yanıma aldım ve de öncelikle soğanlarımı daha sert olduğu için gelişi güzel önce 2'ye sonra 3'e 4'e bölerek doğrayıp tencereye alıyorum. Üzerine kırmızı kapya biberlerini, saplarını ve çekirdeklerini ayıklayıp yine aynı şekilde gelişi güzel bölerek soğanların üzerine yerleştiriyorum. Aynı şekilde yeşil biberleri de doğrayacağım. Bu aşamada benzer olarak haşlamak yerine çiğden yapan da var tarhanayı. Ben haşlama usulünü seçtim. Çünkü suyunu bir miktar, zaten çok fazla değil, hafif dibine geçene kadar haşladığınız zaman oldukça yoğun bir sebze karışımı elde ediyorsunuz. Bu da daha az un kullanmak demek. Yani sebzesi, vitamini daha yoğun bir tarhana elde etmiş oluyorsunuz. Ben de bu şekilde yapmak istediğim için olabildiğince sebzelerin ilk sularını süzdüm. Domatesleri de aynı şekilde doğruyorum. Kabuklarını soymaya gerek yok. Zaten pişirip blenderdan, mutfak robotundan geçireceğiz. Soğan ve biberler biraz daha sönmeye başladı. Altını açmıştım. Üzerine domatesleri ekleyip bir miktar daha, bir 15-20 dakika bu şekilde kısık ateşte pişireceğim. Aradaki farkı görüyorsunuz. Buharıyla adeta ilk sularını, dirilikleri gidene kadar salmış oldular. Altta suyu birikiyor zaten. Süzgecin üzerine ben de sebzeleri alıyorum. Kalan suyu atmayın. Çorba yaparken kullanabilirsiniz. Ayrıca bir miktarını tekrar tarhanayı mayalarken de ilave edebilirsiniz. Bazen un fazla kaçabiliyor. Ekstra bir sıvı takviyesi gerekebiliyor. O zaman bu sudan da yararlanabilirsiniz. Şimdi sebzeleri mutfak robotunda püre haline getireceğim. Parça parça alıyorum. Oldukça fazla sebzem var ve tekrardan tencerenin içine aktarıyorum. Haşladığım sebzeleri çektim. Şimdi derin dondurucudan çıkardığım nohutlar bir miktar çözüldü. Onları da geçiriyorum. Siz ayrıdan haşlayıp da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı kadar nohutu. Aynı şekilde naneyi de robottan geçirip onu da ilave ettim. İsterseniz maydanoz koyabilirsiniz. Herkesin damak tadına göre içerisindeki otlar, baharatlar değişebiliyor. Gördüğünüz gibi suyunu saklıyorum bu arada, çıkan suyu. Aslında ben Kastamonu usulüne uygun olarak tarak otu da deniyor. Dereotunun büyüyüp tohumlaşmış hali. Eğer bulabilirseniz onu da ekleyin. Benim elimde yoktu maalesef. Boy da kullanılıyor. Yine tarhana otu baharatı diye geçiyor. Onu da ben sonradan ekledim. Şu anda sadece içerisine acılık vermesi için kırmızı toz biber ilave ettim ve de tuzunu 2 yemek kaşığı kadar. Süzülmüş olan yoğurdu da ilave ediyorum.
Gördüğünüz gibi aslında yapım aşamaları şimdiye kadar hiç de zor değildi. Yani tarhana yapmak gerçekten düşünüyorsanız mutlaka hemen ilk defa da olsa deneyin. Bundan sonra geriye kalan unumuzu ilave edip hamuru yoğurmak. Öncelikle 5 bardak kadar ekleyip kaşıkla karıştırdım. Zaten hemen çekip sulanıyor. Rahat bir şekilde karıştırabiliyorsunuz. Şu anda bile görüntüsü o tarhana görüntüsüne erişti bile ama o tadı, lezzeti alabilmesi için mayalanması gerekecek. Ben içerisine ekstradan bayağı yoğurdum süzülmüş olduğu için biraz daha yoğurt ekledim kavanozun içerisinden. Bu aşamada isterseniz ayırdığınız sebze suyundan da biraz daha ekleyip daha çok un koyarak fazlaca tarhana elde edebilirsiniz. Burası biraz sizin tercihinize kalmış diyelim. Şimdi bu aşamada biraz daha un takviyesi yapmadan önce içerisine mayalanmasına yardımcı olması için maya ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar silme toz maya koyabilirsiniz. Ben son dakikada bir değişiklik yapıp elimde olan ekşi mayadan ekledim. Bu gitmiş olduğum bir etkinlikte dağıtılan bir mayaydı. Şu anda yaklaşık 5-6 senelik vardır sanıyorum. Eski tarihli olan bu elimdeki ekşi mayadaki yararlı bakterilerin tarhanaya da geçmesini istedim, o lezzetini, ve bu şekilde yaptım. Eğer elinizde varsa veya konu komşuda bu şekilde hazır ekşi mayanız varsa bence bunu kullanın derim. Eğer yoksa içine özellikle kış ayındaysa bir silme tatlı kaşığı toz maya koymanız yeterli. Sıcak zamanlarda ise zaten kendiliğinden içerisindeki nohutla da birlikte mayalanacaktır. Bir müddet sonra artık kaşığı bırakıp elimle yoğurmaya devam ettim. Kıvamı nasıl olmalı? Ele yapışan hafif cıvık bir ekmek hamuru gibi düşünün. Durdukça da biraz sulanıyor. 1-2 saat içerisinde veya aynı gün tekrardan un takviyesi yapabilirsiniz eğer sulanırsa, ama artık mayalanma sürecine geçtikten sonra ekstradan un eklememeye çalışın. Ki o ekşimeye dönmüş olan güzel kokusu çıktıktan sonra yeniden normal un takviyesiyle sıfıra dönmesin tarhananız. Toplamda gördüğünüz gibi yoğurdukça un ilave ederek yaklaşık 2 kilo unu tarhanama yedirdim. Ve bir spatula yardımıyla elimdeki tarhanayı da sıyırıyorum. İşlemlerim bu kadar. Bundan sonrası sabır işi. 10 gün yaklaşık beklemeniz gerekiyor. Her gün kontrol edin, kapağını kapalı bir şekilde tutarak. Ertesi gün baktığımda gördüğünüz gibi neredeyse 2 katına çıkmış, güzelce mayalanmış. Mayalandıkça arada bir her gün karıştırın 1-2 sefer. Genişçe bir kap kullanın ki mayalanınca taşma olmasın. Bu şekilde her gün karıştırarak güzelce ekşiyene kadar 10 gün beklettim. Bu arada ertesi gün boy otunu da alıp içerisine 2 yemek kaşığı kadar ilave edip karıştırdım. Dediğim gibi sizde eksik baharatınız varsa veya eklemek istediğiniz başka taze otlar varsa ertesi gün tekrar mayalanmaya devam ederken ilave edebilirsiniz. 10 günün sonunda arkadaşlar tarhanam iyice ekşimişti ve güneş alan bir yer olan gördüğünüz gibi mutfak masamın üzerine temiz bir örtü serdim. Tercihen pamuklu, su çekebilen bir örtü kullanın ve kaşık kaşık üzerine tarhanaları çok kalın olmayacak şekilde yaydım. Aynı pankek yapar gibi düşünün. Maalesef o aşamasını aslında her adımını çekmiş olmama rağmen bulamadım. Ya açarken kapattım diye düşünüyorum. Ve bu şekilde de 1-2 gün içerisinde gördüğünüz gibi bu hale geldi. Eğer yeterince güneş veya en azından esintili bir hava varsa hemen kuruyor. Altındaki bez de bir miktar çekiyor gördüğünüz gibi. Ve 2 gün sonra ters çevirdim. Ve kurutmaya devam ettim. Ertesi gün yine aradaki farkı görüyorsunuz. Giderek kurumaya devam ediyor. Bir kez daha tekrar alt üst ederek daha nemli olan alt tarafını da kuruttum.
Siz bu işlemleri Ağustos ayına denk getirirseniz ya da güneşli birkaç gün, sıcak gün yakalarsanız çok daha kısa sürecektir. Ama bu zamandan sonra yapacak olursanız aynı işlemleri yapıp bu şekilde kaşık kaşık dökmeden porsiyonluk olarak buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Hafifçe çözdürerek pişirip aynı şekilde yapabilirsiniz. 1-2 gün daha geçtikten sonra artık elimle parçalanacak hale geldi tarhanalarım. Ben de bölerek kuruma işleminin hızlanmasına yardımcı oldum. 2 gün daha geçtikten sonra işte şu anda gördüğünüz gibi artık iyice kurumaya yüz tutmuş. Ama hala elimle parçalayabiliyorum. İçinde nemi var. Burası çok önemli. Bir püf noktası, kaçırmayın. Çok fazla kurutursanız çok sertleşir ve un haline getiremezsiniz tarhananızı. Çok yaş bir şekilde rendeden, kevgirden veya robottan geçirirseniz de tekrar hamurlaşır. Bu sebeple bu kıvamını mutlaka kontrol edip kaçırmayın. Ben önce gördüğünüz gibi rendeyle biraz denedim nasıl parçalanıyor diye ve daha sonra robota aktardım. Kevgirle de elinizle ezerek parçalayabilirsiniz. Halen daha yumuşak ve nemli olduğu için. Robottan geçirdiğimde o güzel tarhana kokusuyla, yoğun kokusuyla birlikte gördüğünüz gibi ufalandı. Daha da ufaltabilirsiniz. Yalnız bu makineyi çok fazla yorabilir çünkü aynı anda çok büyük oranda öğütme işlemi yapıyoruz. Bunun yerine isterseniz kevgirden geçirerek, süzgeçten geçirerek daha da ufaltıp üstte kalan büyük parçaları yeniden robotta geçirip daha da ince hale getirdim. Ben bu şekilde yaptım. Hazır olan tarhananızı mutlaka birkaç gün daha en azından güneşte iyice kuruması için bekletin ki nemlenme, küflenme olmasın. Daha sonra ben yine de her ihtimale karşı buzdolabında saklamaya devam ediyorum kapalı kapta. Dışarıda temiz bir hava alan bez torba içerisinde de iyice kuruduktan sonra saklayabilirsiniz. Evi saran o nefis tarhana kokusunu da sizinle paylaşmak isterdim. Siz de bu tarifle inşallah sene boyunca kendi hazır çorbanızı, tarhananızı pişirebilirsiniz. Tarhana ile yapabileceğimiz birçok farklı çorba tarifi var. Eminim sizlerin de fikirleri olur. Mutlaka video altında belirtin. Hepsini toplu halde bir videoda göstermeyi planlıyorum. Sizlerle paylaşmayı. Benim elimde şimdiden birkaç tarhana çorbası farklı tarif var. Bu bölümde benden bu kadar. Yeni tariflerde inşallah görüşene dek hoşça kalın.